Gezegenin yüzeyi buzla kaplandığında, insanlığın son umudu raylar üzerinde hızla ilerleyen devasa bir trenin içindeydi. Dışarıdaki dondurucu soğuktan korunmak için sonsuz bir yolculuğa çıkan bu araç, sadece bir makine değil, aynı zamanda tüm toplumsal eşitsizlikleri barındıran hareketli bir mikrokosmostu. Her kompartıman, insanlık durumunun farklı bir katmanını temsil ediyor, içinde hem umudu hem de çaresizliği taşıyordu. Bugün, bu distopik geleceğin çarpıcı portresini sunan Snowpiercer filmini konuşacağız. Bir trenin vagonlarında sıkışıp kalmış bir toplumun, hayatta kalma mücadelesini ve adalet arayışını nasıl ele aldığını derinlemesine inceleyeceğiz. Snowpiercer, Fransız çizgi roman serisi Le Transpercenege"den uyarlanmıştır. Jacques Lob'un hikayesini kaleme aldığı ve Bernard Rochette'in çizimleriyle hayat verdiği bu eser, ilk olarak 1982 yılında Casterman Yayınevi tarafından Fransızca olarak yayımlandı. Kitap, çevirmenliğini Edward Gowin'in yaptığı İngilizce baskısıyla da geniş bir kitleye ulaştı ve yaklaşık 100 sayfadan oluşuyordu. Orijinal çizgi roman, bir kıyamet sonrası buz çağında, insanlığın son kalıntılarının devasa bir trende yaşadığı ve trenin vagonlarının katı bir sınıf ayrımını temsil ettiği fikrini temel alıyordu. Bu ayrım, başlardaki perişan kuyruk kısmından, ön kısımdaki lüks ve ayrıcalıklı vagonlara kadar uzanıyordu. Bu etkileyici eseri sinemaya taşıyan isim ise Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho oldu. Bong Joon-ho, bu Fransız çizgi romanını kendi özgün yorumuyla birleştirerek 2013 yılında vizyona giren ve eleştirel beğeni toplayan Snowpiercer filmini yarattı. Filmde Curtis Everett rolünde Chris Evans, acımasız bakan Mason rolünde Tilda Swinton, makinist Nam Gong-min-so rolünde Song Kang-ho ve direnişin önemli isimlerinden Gilliam rolünde John Hurt gibi usta oyuncular yer aldı. Bu kadro, filmin distopik dünyasına hayat veren performanslarla izleyicileri derinden etkiledi. Uyarı, spoiler içerir. Filmin başlangıcında, dünyanın aşırı ısınmasını durdurmak için atmosferi soğutma amacı taşıyan bir deneyin ters gitmesiyle gezegenin buzla kaplandığını öğreniyoruz. İnsanlığın geri kalan son üyeleri, hiç durmadan ilerleyen, kendi kendini idame ettiren bir tren olan Snowpiercer'ın içinde hayatta kalmaya çalışıyor. Bu tren, Wilford adında gizemli bir adam tarafından tasarlanmış ve yönetilmektedir. Trenin vagonları, katı bir sınıf hiyerarşisinin simgesi olarak işlenmiştir. En arkadaki kuyruk vagonları, yoksulluk, açlık ve sefalet içinde yaşayan ezilen kalabalığa ev sahipliği yaparken, ön vagonlar zenginlik, lüks ve ayrıcalığın hakim olduğu bir dünyayı temsil eder. Bu eşitsizlik, filmin temel çatışmasını oluşturur ve toplumsal adaletsizlik üzerine güçlü bir eleştiri sunar. Kuyruk vagonunda yaşayan Curtis Everett, yıllardır süregelen bu adaletsiz düzene son vermek için bir isyan başlatmaya karar verir. Arkadaşları Edgar, Tanya, Andrew ve Gilliam'ın desteğiyle, Wilford'un motoruna ulaşmak ve trenin kontrolünü ele geçirmek üzere vagonlar arasında tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk, sadece fiziksel bir ilerleyiş değil, aynı zamanda trenin içinde yaşayan toplumun her katmanıyla yüzleşmeyi gerektiren felsefi bir keşiftir. Her vagon, farklı bir sınıfın yaşam tarzını, değerlerini ve acılarını gözler önüne serer. Curtis ve isyancılar, tünel benzeri karanlık vagonlardan geçerek önce çocukların eğitim gördüğü bir sınıfa, ardından bitki yetiştirilen seralara, balık çiftliklerine, sushi restoranlarına, gece kulüplerine ve en nihayetinde Wilford'un özel vagonuna ulaşırlar. Her vagon, toplumsal hiyerarşinin bir basamağını temsil eder ve Curtis'in gözünden, bu yapının ne kadar detaylı ve acımasızca işlediğini görürüz. Bu yolculuk sırasında, yönetimin acımasızlığını ve ezilenlerin direncini simgeleyen birçok karakterle tanışırız. Özellikle Mason'un acımasız ve grotesk liderlik anlayışı, iktidarın yozlaştırıcı gücünü vurgular. Filmin derinlerinde birçok felsefi akım ve düşünce yatmaktadır. Öncelikle trenin yapısı ve içindeki yaşam, Marksist sınıf mücadelesinin net bir temsilidir. Kuyruk vagonları proletaryayı, ön vagonlar ise burjuvaziyi sembolize eder. Kaynakların eşitsiz dağılımı, ezilen sınıfın sömürülmesi ve devrim arayışı, Karl Marx'ın sınıf çatışması teorileriyle doğrudan örtüşür. Curtis'in önderliğindeki isyan, sömürülenlerin bilinçlenerek eyleme geçmesi ve adaletsiz düzene karşı koyması fikrini güçlendirir.
Aynı zamanda film, utilitarizm ve deontoloji arasındaki çatışmayı da gözler önüne serer. Wilford'un felsefesi, trenin ekosistemini dengelemek ve insanlığın hayatta kalmasını sağlamak için belirli bir nüfusun fedakarlığını gerekli gören bir tür utilitarist yaklaşımdır. Wilford'a göre, kuyruk vagonlarındaki sefalet ve belirli aralıklarla çıkan isyanlar, trenin içindeki dengenin ve sistemin devamı için gerekli kötülüklerdir. Bu, en büyük iyilik için en azın fedakarlığını savunan utilitarist ilkenin karanlık bir yorumudur. Curtis ise bireysel haklar, adalet ve özgürlük peşindedir. Bu da deontolojik bir etik anlayışa daha yakındır. Zira eylemlerin sonuçlarından bağımsız olarak doğru ya da yanlış olduğuna inanır. Filmdeki sosyal mühendislik ve kontrol kavramları da oldukça önemlidir. Wilford, trenin içindeki düzeni sürdürmek için insanları manipüle eder, propaganda yapar ve hatta isyanları bile kontrol altında tutar. Gilliam'ın Wilford ile işbirliği içinde olduğu ortaya çıktığında, isyanların aslında Wilford tarafından planlanmış, nüfusu azaltma ve sınıf çatışmasını sürdürme amaçlı bir Vanna görevi gördüğünü öğreniriz. Bu, Michel Foucault'un iktidarın gözetleme ve kontrol mekanizmaları üzerine yaptığı analizlerle benzerlik gösterir. Foucault'un panoptikon kavramı, Wilford'un treni sürekli denetim altında tutma biçimiyle ilişkilendirilebilir. İktidarın doğası da filmin temel felsefi çıkarımlarından biridir. Wilford, motoru ve dolayısıyla treni kontrol ederek mutlak bir güce sahiptir. Bu güç, onu tanrısal bir figüre dönüştürür ve kendi kurallarını koyma yetkisi verir. Film, iktidarın insan doğasını nasıl yozlaştırabileceğini ve en iyi niyetli hedeflerin bile nasıl acımasız bir despotluğa dönüşebileceğini sorgular. Curtis'in yolculuğu, gücün merkezine doğru ilerledikçe kendi geçmişiyle, fedakarlıklarıyla ve iktidarın sorumluluğuyla yüzleşmesini gerektirir. Bilim kurgu öğeleri, filmin felsefi çıkarımlarını daha da zenginleştirir. Trenin sonsuz hareketi ve kendi kendine idame ettiren sistemi, bilimin ve teknolojinin hem kurtarıcı hem de yok edici potansiyelini simgeler. Tren, insanlığın doğayı kontrol etme arzusunun bir metaforudur. Ancak bu kontrol, felaketle sonuçlanan bir müdahaleye yol açmıştır. Küresel ısınmayı durdurma çabasıyla gelen yeni buz çağı, çevre felaketlerine karşı insanlığa bir uyarı niteliğindedir. Bu, insanlığın doğa üzerindeki tahribatını ve bilimsel ilerlemenin etik sınırlarını sorgulayan bir bilimsel çıkarımdır. Trenin motoru, bilim ve teknolojinin bir tanrıya dönüştürülmüş halini temsil eder, yaşamı yaratan ve sürdüren, ancak aynı zamanda acımasız bir tanrı. Snowpiercer, aynı zamanda Malthusçu bir bakış açısı da sunar. Thomas Malthus'un nüfus teorisi, gıda kaynaklarının doğrusal artışına karşın nüfusun geometrik olarak arttığını ve bu durumun açlık, sefalet gibi felaketlere yol açacağını öngörür. Wilford'un treni dengede tutma çabası, isyanlarla nüfusu azaltma ve kaynakları kontrol altında tutma stratejileri, Malthusçu ilkelerin distopik bir uygulamasını yansıtır. Wilford, dünyanın dışındaki buz çağının yanı sıra, trenin içindeki kaynakların da sınırlı olduğunu ve bu nedenle nüfus kontrolünün mutlak gereklilik olduğunu savunur. Filmin toplumsal mesajları da oldukça güçlüdür. Kapitalizmin aşırı uçlarını eleştiren film, kaynakların ve zenginliğin adaletsiz dağılımının bir toplumu nasıl ayrıştırabileceğini gösterir. Kuyruk vagonlarındaki sefalet, kapitalist sistemin yarattığı eşitsizliği ve insanlık dışı koşulları temsil eder. Ön vagonlardaki lüks ve israf ise, ayrıcalıklı sınıfın empati yoksunluğunu ve kaynakları nasıl hoyratça tükettiğini vurgular. Film, bu bağlamda sistemsel bir sorunun sadece tekil kötü karakterlerden ziyade, yapının kendisinden kaynaklandığını öne sürer. Devrimin döngüsel doğası da önemli bir temadır. Gilliam'ın Wilford ile olan anlaşması, her devrimin kendi içinde yozlaşma potansiyeli taşıdığını ve mevcut düzeni yıkmaya çalışanların bile farkında olmadan sistemin bir parçası haline gelebileceğini gösterir. Curtis, Wilford'un tahtına geçtiğinde, Wilford'un ona sunduğu motorun kontrolü seçeneği, devrimci liderin sistemin bir parçası olup olmayacağı ya da tamamen yeni bir başlangıç yapıp yapmayacağı sorusunu ortaya koyar. Bu, birçok devrimin sonunda yeni bir baskıcı düzenle sonuçlanması gerçeğiyle örtüşen trajik bir döngüdür. Sonuç olarak, Snowpiercer, sadece bir bilim kurgu filmi olmanın ötesinde, insan doğası, toplumsal yapı, adalet ve hayatta kalma üzerine derin felsefi sorular soran bir başyapıttır.
Bong Joon-ho'nun yönetmenliği, çarpıcı görselleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla film, izleyiciyi hem görsel hem de entelektüel olarak etkilemeyi başarır. Trenin sonsuz yolculuğu, insanlığın kendi hatalarından ders çıkarıp çıkaramayacağı ve daha adil bir dünya inşa etme potansiyelini sorgulayan bir metafor olarak hafızalarımıza kazınır. Film, bir yandan umutsuz bir tablo çizse de, diğer yandan Yona ve Timmy'nin yeni bir başlangıca olan inançlarıyla, insanlığın belki de bu döngüyü kırabileceğine dair zayıf bir umut ışığı sunar. Bu tren, geçmişin yükünü taşırken, geleceğe doğru ilerleyen insanlık gemisinin acımasız bir yansımasıdır. Snowpiercer, Kar Küreyici, Ne Anlat ve diğer yapımlar hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara Moviemiro platformu üzerinden ulaşabilirsiniz. Moviemiro'da izlediğiniz film ve dizilere kendi duygusal tepkilerinizi verebilir, bu hislerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilir ve diğer izleyicilerin bir yapım hakkında neler hissettiğini öğrenebilirsiniz. İzleyicilerin oluşturduğu gerçek duygusal haritaları inceleyerek, bir sonraki film veya dizi tercihinizi bu hislere göre yapabilir ve topluluğun deneyimlerine ortak olabilirsiniz. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve bir sonraki videoda hangi konuyu, kitabı veya filmi incelememi istediğinizi belirtmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki merak yolculuğumuzda görüşmek üzere.